İyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Çünkü iyi bir gece geçirmiyoruz millet olarak. Fenerbahçe ne yazık ki kötü bir sonuç aldı. Atletik Bilbao karşısında 2-0 yenildi. Şimdi bunlara geçmeden önce hemen günün başlıklarına, bugün hangi haberleri işleyeceğiz onları bir anlatalım. Öncelikle Fenerbahçe maçı hakkında ufak bir iki tane detay var, onları anlatacağım. Ondan sonra da Arda Güler haberine geçeceğiz hemen. İtalyan olmuş. İtalyan gazeteciden Arda açıklaması diyeceğiz ve ondan sonra da hem Galatasaray hem Malmö yarınki maçla ilgili biraz sakatlık raporu var. Ve son olarak da bugün zaten çok bir haber yok. Bu haberi özellikle kaçırmamak için, Arda Güler'le ilgili bu gelişmeyi kaçırmamak için bu yayını açtığımı da söyleyebilirim. Evet, şimdi iyi yayınlar. Özge Avcı, Çiğdem Karagöz, hoş geldiniz. 12 kişiyiz, 23 kişi olduk. Çok kişi değiliz. Hemen yayına geçmeden hemen bir beğenilere tıklarsak, yayının beğenilerini arttırırsak daha fazla kişiyi yayına çekmiş olacağız. Şimdiden gelen bu 23 arkadaşa selam olsun, iyi geceler olsun. Evet, Fenerbahçe ne yazık ki kötü bir sonuç aldı. Aslında ilk yarı kötü oynamadı, benim kendi düşüncem. Samet'in hatası, ama Samet bu hatayı daha önce aynı birebir hatanın, yani milli takımda kendi kalemize attığımız golden bahsetmiyorum. Takımlar noktasında bu golün birebir aynısını Panathinaikos'ta yapmıştı ve o maçın hemen sonrasında da Fatih Terim'le yollar ayrılmıştı. Samet Akaydın'ın hatası birebir bir hatayı bugün Kadıköy'de Atletik Bilbao maçında yapmıştı. Ben dün zaten dünkü yayında söyledim. Çok zor geçecek bir maç. Kesinlikle ben de Fenerbahçe'nin değil Atletik Bilbao'nun avantajlı olduğunu, onların daha skorer olduğunu söylemiştim ki Nico Williams gibi bir yetenek de çok erken vakitte sakatlanmasına rağmen yani Yuri'yi geçemedi Fenerbahçe. Yani kaleyi bulmayı geçin, defanstaki Yuri'yi, kaptanı geçemedi. İsmail de kötüydü. Murat Aka'dan hoş geldin. Akdoğan, Zeki Kutlu selamlar. Ergin Yaşaroğlu, Mustafa Akgün, Mustafa Akdoğan hoş geldin. İsmail ile ilgili şöyle bir üzücü haber var. Onu da söyleyeyim. Bugün Benfica'dan scout ekibi, 2 kişilik ekip Kadıköy'deydi. İsmail Yüksek'i izlemeye gelmişlerdi. Onlar artık nasıl bir rapor verecekler? Yani gelebilecekleri en kötü maça geldiler ama oyuncuların iyi mi kötü mü olduğu da daha çok böyle zorlu müsabakalarda ortaya çıkıyor. Çok merak ediyorum şimdi Benfica'nın İsmail'le ilgili yaptığı rapor nasıl olacak veya o rapor bir şekilde basına yansıyacak mı önümüzdeki günlerde, haftalarda ya da bilmiyorum ama bence iyi bir rapor çıkacağını düşünmüyorum. İsmail'le ilgili Benfica'yı transferi söz konusuydu. Dünkü haberde anlatmıştım, dünkü haberlerde. Onun dışında Jose Mourinho'nun bir açıklaması, Samet değil biz yaptık demiş hatayı. Taraftarın tepkisine bir şey demeyeceğim, onları eleştiremem demiş. Selam, hayırlı yayınlar diyor. Ahmet Korcan hoş geldin. Jose Mourinho içinde de bilmiyorum artık, bazı yorumcular dinliyorum. İşte az evvel A-Spor'da denk geldim. Hemen yayın öncesinde. Mourinho'nun herhangi bir taktiği var mı? Biz daha göremedik gibilerinden bir açıklama yaptı. Mourinho hiçbir şey oynatmıyor. Bir taktiği yok. Sadece doldur boşalt veyahut da işte Beşiktaş maçında Ceko'ya atılan toplarda defansın hatasıyla Ceko'nun önünde kalıyor. Bunları pozisyon olarak değerlendiriyor Mourinho diyor ama bence şunda yanılıyor. Ben Mourinho'nun bir taktiği olamıyor olmasına veya olmuyor olmasına mümkünatı yok. Mourinho kendisi dese bile yalan söylüyor derim. Çünkü bu adamın geçmişteki başarıları belli. Belli ki futbolcu kalitesi, takım kalitesi, işte Mourinho ne kadar anlatsa da o takım onun isteklerini sahaya yansıtamıyor. Yansıtabilen futbolcular zaten çok daha işte pahalı futbolcular oluyor. Onları da biliyorsunuz. Yani öğretmen iyi ama öğrenciler kötüyse sonuçta ortaya gene bir şey çıkmaz. Bundan bahsediyorum Mourinho ile ilgili. Samet hata yaptı ama maç oynanırken futbolcu yollamak sadece bizde var. Maç bitince yola ıslıklama maçı. Bununla ilgili tribünlerden de yanlış hatırlamıyorsam bir uyarı anonsu yapıldı Samet'le ilgili. Ne olursa olsun, ne kadar kötü dediğin doğru. Yani o anda psikolojik bir baskıya sokuyorsun futbolcuyu ve üst üste 2 hata yapsa 3-0. Sonra bir tane de ikinci yarı sen bir anda 5'lik olursun yani.
Ben de anlamıyorum. Ne kadar büyük hata yaparsa yapsın. Beşiktaş maçında iyi oynadı diyordu taraftar yenilmelerine rağmen. Ama bu maçta işte bazı şeyler doluyor ya taraftarlar. Ondan sonra onları sakinleştirmek zor oluyor ama burada bence o hangi tribünün lideriyse onun da birazcık payı var. Çünkü tribün liderlerini herkes dinler. Susuyoruz dediği anda herkes susar. Demek ki o tribünün lideri. Bu arada bütün taraftar demedi. Yuhalamayı sadece bir grup yaptı. Hangi grup hangi tribündür bilmiyorum. Ama o tribün lideriyle de doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Maçtan sonra çok kısa göstereceğim. Aziz Yıldırım tezahürat yapıldı. Bu bir tribün değil işte. Bu bütün tribünler aynı anda Aziz Yıldırım yaptılar ve bir de köpekler paralı, köpekler paralı, köpekler paralı. Bunu ben de anlamadım. Kimlere diyorlar onu? Ali Koç'u destekleyen bir grup mu vardı? Onlara mı dediler? Onu anlamadım. Fenerbahçe yenilmesini bekleyenler. Ben de bekliyordum. Ama şöyle bekliyordum açıkçası. Fenerbahçe'nin çok kötü bir top oynadığını gördük. Fenerbahçe çok etkisiz kaldı. Özellikle hücum noktalarında bir iki pozisyon haricinde neredeyse kaleye gelemediler. Çünkü defansı geçemediler. Kaleye isabetli şut herhalde Ceko'nun bir kafası var. Onu hatırlıyorum böyle yani aklımda isabetli bir şut kalmadı yani maç boyunca. Etkili olamayan bir Fenerbahçe gördüm. Bunu beklemiyordum. Evet Atletik Bilbao zaten benim UEFA Avrupa Ligi'ndeki favorim. Kupayı kazanabilecek takımlar arasında ben Atletik Bilbao'yu gösteriyorum birinci sırada. Evet zor maç ama bu kadar etkisiz bir Fenerbahçe görmüyordum. Fenerbahçe'ye Portekizler yaramıyor. Hiç uslanmayacaklar kusura bakmayın diyor Turhan Orozoğlu. Evet 53 kişiyiz. Fenerbahçe'yi şimdi kapatıp Arda Güler'e geçeceğim. Arda Güler'le ilgili haberi anlatacağım. 53 kişiyiz. Hemen bir like'lara basarsak, beğenilere basarsak. Şimdi Arda Güler'i anlatacağım. Bir sürü kişi gelecek yayına. O yayına gelenler de Arda Güler noktasında yetişmiş olacaklar. Genelde yayınlarımın başında Arda Güler'i anlatırım. Bu dakikalara gelince haberin birçoğu bitmiş oluyor. Lütfen like'lara basalım ve Arda Güler haberine geçiyorum. Evet şimdi ben dün bununla ilgili bir haber yapmıştım. Bayer Leverkusen biliyorsunuz ki fikirler değişmiş Bayer Leverkusen'de. 19 yaşındaki futbolcuyu takımda istiyor Bayer Leverkusen ama şöyle bir şey var. Bayer Leverkusen'de Arda Güler'i satın alamayacağını veya işte 40 milyon euroluk bir bütçeyle zaten bunun çok daha imkansız olduğunu anlamış durumdalar. Ama bu sene Bayer Leverkusen gene aynı hedefleri istiyor. Bu sefer Avrupa'da kupa istiyor. O zor tabii Avrupa'da kupa şimdi mümkün değil de Şampiyonlar Ligi'nde. Ama gidebilecekleri en iyi noktaya gitmek istiyor Xabi Alonso ve öğrencileri. Yine ligde şampiyonluk istiyorlar. Fakat geçen seneki oyun yok Bayer Leverkusen'de. Geçen sene mükemmel bir uçuyorlardı. Bu sene takviye yapmak istiyorlar Ocak ayında. Bunlardan biri de Arda Güler. Real Madrid dün gece Şampiyonlar Ligi'nde bu arada Atalanta'da iyi bir maç çıkardı Real Madrid. Ben biraz daha erken bekliyordum Arda Güler'in oyuna girmesini ama sadece 7 dakika oyunda kaldı. Biraz da fizik gücü çok yüksek bir takım Atalanta. Özellikle Lukman falan durduramadılar yani adamı. O yüzden de Arda Güler'i biraz daha o yüzden sokmadığını düşünüyorum. Şimdilik karalar bağlamadım ama şu bir gerçek. Karşı takım fizik gücü yüksek bir takımsa Arda Güler oynamıyor. Eğer fizik gücü yüksek değil, daha çok tekniğe dayalı bir takım varsa o zaman Arda Güler oynuyor. Hatta Girona gibi işte çok iyi noktalara gelmiş takımlar bile fizik gücü yüksek değilse ilk 11 başlayabiliyor. Ben birazcık sanırım Ancelotti'nin ne zaman Arda'yı oynatıp ne zaman Arda'yı oynatmayacağını anlamış gibiyim. Onu da söyleyeyim. Bayer Leverkusen fikri şöyle değiştirmiş. 40 milyon euro biliyorsunuz bir de Fran Garcia vardı. Onu da almak istiyorlardı. Toplamda 60 milyon euro vererek. Ama 40 milyon euro ile Arda Güler alamayacaklarını anladıkları anda Bayer Leverkusen'de şöyle bir gelişme yaşanmış. Ocak ayı ile ilgili net olarak biz Arda Güler'i Bayer Leverkusen'e alalım demişler kiralık olarak. Haziran ayına kadar tamam satın almayalım, satın almayacağız. Belli ki vermeyecekler. O zaman biz Arda Güler'i Ocak'ta kiralayalım formülünü
devreye sokmuşlar. Sky Spor Almanya'da yer alan habere göre Bayer Leverkusen Arda Güler konusunda somut adım da attı. Alman kulübü genç oyuncunun ailesi ve menajeriyle görüşmelere başladı. Evet, Bayer Leverkusen Arda Güler'in menajeriyle görüşmelere başlamış. Nereden öğrendik? Sky Spor Almanya'dan öğrendik. Yani kulüple ilgili bir temas yok hala. Arda Güler'le ilgili bir nabız yok diyorlar. Eğer Arda Güler tamam ben Xabi Alonso'nun yanına gelirim, Bayer Leverkusen'e gelirim, seneyi orada tamamlarım dediği anda tık Florentino Perez'in kapısını çalacak Bayer Leverkusen. Fakat bu gelişmelerin ardından dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan bir haber geldi. Arda Güler'in önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceğini açıkça yazdı. Real Madrid'in Arda ile ilgili son düşüncelerini aktaran Fabrizio Romano eski ismiyle Twitter, yeni ismiyle X'te şunları yazmış. Bakalım ne demiş. Şanslarının olmadığını biliyorlar. Bayer Leverkusen ya da Arda Güler'e değer veren herhangi bir kulüp önümüzdeki transfer dönemlerinde burası özellikle vurgulamak istiyorum. Döneminde değil, dönemlerinde Ocak ve Haziran'dan bahsediyorum. Bunu gerçekleştirme şansının olmadığını zaten biliyor. Arda Real'i seviyor ve kalmak istiyor. Real Madrid yönetimi ve çalışanları yani teknik heyet hem bugün hem de gelecek için Arda Güler'e güveniyor. Arda Güler'in transferi şu anda herhangi bir takıma transferi mümkün değil diyor. Kim? Fabrizio Romano. Ben açıkçası bildirimlerini yani Twitter'ında ve Instagram'ında paylaştıkları noktasında kendim için bildirimleri açtığım tek gazeteci Fabrizio Romano'dur. Paylaştığı her şey bana bildirim olarak gelir. Çünkü bu yani ya falcı ya da gerçekten falcılığına inanmıyorum tabii de dünyada onun kadar iyi bir haber kaynağı olan spor gazetecisi yok gerçekten Fabrizio Romano. Neredeyse söylediklerinin tamamı çıkıyor. Çıkmayanlar da son dakikalarda bir şeyler yaşıyorlar. O yüzden onlar iptal oluyor ama söylediklerinin %90'ı doğru ve transferleri çok iyi biliyor, takip ediyor. Yani o noktada eline dünyada su dökülmez. Şimdi bakalım yorumlarda neler var. Arda Güler haberi bu kadardı ama Arda Güler'le ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Ancelotti Arda'yı azar azar oynatarak hazırlarken umarım çocuk futbol oynamayı unutmaz demiş. Brahim Diaz'a inanan topçu değil diyor. Arda gitmez artık sakatlıklar çoğaldı malum o yüzden göndermezler. Arda Güler için geliyorum diyor Turan Borsuk. Atletico güçlü takım geçen hafta Real Madrid'i yendiler ama Fenerbahçe'de ortaya bir kişilik koyamadı diyor. Evet kesinlikle. Selamlar sevgili Oğuzhan. İlker Emiroğlu hoş geldin. Carlo Ancelotti, Arda Güler ve Endrick Madrid'de kalacağını prens konferansta söyledi diyor. Evet Ancelotti bu açıklamaları tabii ki her teknik adam oyuncularının kalması noktasında açıklama yapar. Oyuncunun gitme ihtimali varsa bile bir teknik adam bir maç öncesi basın toplantısında bunu demez. Onu da söyleyeyim. Bu yani çok etik de değil ki böyle bir söz de transferi de baltalayacak bir şeye dönüştüğü için ben o noktalara çok inanmıyorum. Ama Fabrizio Romano eğer böyle bir bilgiyi edindiyse çok yakınından o zaman tamam söylenecek daha başka bir şey kalmıyor. Arda Güler'in uzaktan şutlarla golleri vardı. Nerede bu şutlar? Böyle hamlelere bile kalkışmıyor bile Ancelotti baskılı ya da yeteneğinden düşme olacak diyor Turan Arazoğlu. Şöyle özellikle bu sezon Real Madrid'de şöyle bir gelişme var. Real Madrid'in rakipleri noktasında top Real'in ayağına geldiği anda uzaktan şut çekebilen çok fazla isim var. Modric var, Bellingham var, Arda var, Brahim Diaz var. Hatta Tchouaméni falan da iyi şutları vuruyor. Uzaktan gelişen yani gelişi güzel vuruşları çok isabetli Tchouaméni'nin. Bu nedenle rakipleri inanılmaz bir şekilde ceza sahasının ön kısmını kapatıyor Real Madrid'e karşı. Şu ana kadar Arda Güler evet uzaktan şut çekmedi ama ben Arda Güler'in top ayağındayken şutluk bir pozisyona da denk geldiğini görmedim. Hatırlamıyorum açıkçası. Vur hadi dediğim böyle bir olur ya böyle bir refleks. Öyle bir refleks bile hatırlamıyorum açıkçası Arda Güler'le ilgili. Çünkü Madrid'e karşı inanılmaz bir kapanma var bu sezon.
Bellingham'ın yaptığı kilit gol pasları Arda Güler'in yapması gerek aslında diyor. Keşke gitse Haziran'a kadar kiralık olarak diyor Çiğdem Karagöz. Arda oyun zekası olan en iyi futbolcu. Bilbao maçında 8-4 koştu. Bence fizik gücü de iyi, artık pres yapıyor diyor. Bilbao maçında mı, Girona maçında mı? Ancelotti Arda'yı her maç oynatarak belki de kaybedilen ve kötü oynanan maçlarda moral olarak çökmesini engelledi. Dünkü maçta Atalanta neredeyse 3. golü atıyordu. Ucuz kurtuldu Real Madrid. Evet, gerçekten çizginin önünde topu gökyüzüne gönderdi. Yani acayip bir şeydi. İlk defa canlı yayına denk geldim. Vlog Sinema hoş geldin. İyi yayınlar. Canlı yayının kayıtlarını izliyorum sonradan. Güvenilir kaynaklardan tarafsız ve güzel yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Ben asıl sizin güzel yorumlarınız için Vlog Sinema. Ercan, gol atmak çok önemli olsaydı Enderik her maçı ilk 11 oynadı. Adamda yetenek var ama oyun bilinci yok. Zaten şöyle bir şey, bu oyun bilinci oluştuğu zaman artık o pozisyonlar gole dönmeye başlıyor. Onun dışında daha çok erken Enderik için. Yani sezon başında ben de böyle düşünmüyordum ama artık birkaç maça falan girince anladım, tamam Enderik biraz daha şeyde dursun. Kenarda dursun diye düşünüyorum açıkçası. Arda Güler'le ilgili haberler bu kadar. Yani şu anda Fabrizio Romano Arda Güler'in gitmeyeceğini söyledi hiçbir kulübe, Ocak'ta ve Haziran'da. Evet, Galatasaray'a geçiyoruz. Yarınki maçla ilgili Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, bunlar sakatlıkları devam ediyor. Önce hızlı anlatıyorum. Kulüp doktoru Yener İnce, çok da beyefendi bir insandır kendisi. Tekrarlama riski olduğu için Jakobs'un kesin oynatılmayacağını ama Abdülkerim fedakarlık ederek özel iğnelerle döndürebildik diyor ve Abdülkerim Bardakçı'nın oynama ihtimali var. Barış Alper Yılmaz bizim korktuğumuz kadar kötü olmadı. Dizinde ön çaprazda total yırtıktan korktuk ama basılan yerin karşısında kalan bağda ciddi bir gerilme var. Malmö maçında olmayacak kesin. Maç bakacağız. Trabzon maçı içinse bir şey söyleyemiyorum. Net bir şey söylemek için erken diyor Barış ama Barış'ın da yeri doldurulabilir şu anda ama doldurulamayacak bir isim Victor Osimhen. Osimhen geçen seferki değil, karşı ayağın adalesinde bir gerilme oldu. Orta düzeyde bir şey, öyle çok ileri düzeyde bir sıkıntı değil ancak zamana ihtiyaç var. Muhtemelen yarınki maçta da Osimhen olmayacak. Kaan en kısa zamanda dönecek çalışmalara başladı. Bu arada Malmö'de de bir gelişme var. Orada da bir kalecinin sakatlığı var Malmö'de. Fredrik Malmö'nün bugünkü antrenmanına katılmadı. 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci. Teknik direktörü de açıkladı. Malmö'de Joachim Persson, ben de tanımıyorum kendisini. 17 yaşında genç bir kaleci. Kaleyi koruyacak Malmö maçında. Galatasaray aslında Malmö'nün de 5 eksiği var. Galatasaray'ın da çok eksiği var. Açıkçası bu kadar iyi giderken zor bir maça çıkıyor bana kalırsa Galatasaray. Bakalım, Fenerbahçe'de olmadı ama diğer Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray'ı yarın başarılar diliyorum ve umarım 3 takımımız da 3'te 3 yaparlar. Bazı arkadaşların görmediği ya da anlamadığı şey, Arda uzaktan şut attı diye Ancelotti'den bol keseden fırça yedi. Doğru söylüyor İlker Emiroğlu. Geçen sezon birçok defa bunları da anlattık. Yani Arda'yı uzun şutlarla ve uzaktan şutlarla bir şey yapmaya çalışmasını istemedi. Daha çok oyunun içine, takım oyununa katılmasını istedi Ancelotti. Onunla ilgili de çok fazla uyarısı vardı. Galatasaray yarınki maçı kazanamazsa Avrupa'da ikinci kupayı alamaz. Sezon başından beri doğru düzgün deplasman galibiyeti yok diyor. Zaten şimdi deplasmanlar şimdi geldi. Evet, RFS'de 2-2 berabere, Ağzı Alkmaar berabere. Kayıp yok orada da. Yarınki maç aslında soğuk iklime gidiyor gene Galatasaray. Sonra çok kolay bir maç var. Dinamo Kiev. Dinamo Kiev eksi 12 averaj falan da en son. Daha hiç puan alamadılar. 0 puanla UEFA Avrupa Ligi'nin. Dinamo Kiev maçı da İstanbul'da. Son olarak da Ajax deplasmanı, yanlış hatırlamıyorsam. Fiksürü o şekildeydi yanlış hatırlamıyorsam ama Dinamo Kiev ben kesin 3 puan olarak bakıyorum. Çünkü onlar artık yani ligde de çok kötüler, Avrupa'da da çok kötüler. Kulüp böyle dağılma sürecine girmiş bir noktada. Evet, bir sonraki haberde bir voleyboldan Meryem Boz, çok dikkatimi çekti açıkçası yapılanlar. Mavi Şimşek Sarıyer'e geçmiş. Sarıyer'de oynayacak ama Meryem Boz bir anda Bahçelievler Belediyespor'da kadro dışı kalmıştı.
Hatta kadro dışı kaldığını ve takım arkadaşlarının ondan uzaklaştığını şöyle anlamış. Sosyal medyada bir bakmış, beni takip etmiyorlar. Kendisine takım arkadaşlarının takip etmediğini fark etmiş. Aynı zamanda takım teknik direktörü de kendisini takipten çıkmış. Bunları fark edince bir ne oluyor falan derken ve ertesi günü kadro dışı kaldığını öğrenmiş. Bir şey var. Takım arkadaşları da biraz sırt dönmüşler açıkçası benim anladığım kadarıyla, ama bunu yüzüne söylemek yerine Instagram'dan takipten çıkarak belli etmişler. Performans düşüklüğü deniyor. Nedeni bilmiyorum ama inanılmaz dikkatimi çekti. Bir insan, yani takım arkadaşları bir anda hepimiz hadi Meryem'i takipten çıkalım deyip bir sürü kişi onu takipten çıkıyor. Çok enteresan gerçekten. İnanılmaz ilgimi çekti bu haberde. Ama artık Bahçeli Evler'de oynamayacak, Sarıyer'e transfer oldu. Meryem Boz, Mavi Şimşek. Bunu da Mavi Şimşek şeklinde sosyal medyadan duyurdular. Ve evet, Özçelik Mutlu Belçika'ya selamlar. Evet Ercan, Meryem Boz gerçekten de milli takımın en önemli, en kilit isimlerinden biriydi. Bir anda özellikle o geçen seneki şampiyonluk, Milletler Ligi şampiyonluğundan sonra bir anda yok oldu. Yani anlamadım. Sadece biz ne kadar süre sonra, işte 2 ay sonra falan şeye gittik. Olimpiyatlara gittiğimizde yoktu. Ama o 2 ayda sanki Meryem Boz hiçbir şey yapmadı, çalışmadı herhalde. Hiç ne bileyim antrenmana çıkmadı, kilo aldı. Hani bunların hiçbiri oldu demiyorum. Sanki böyle olağanüstü bir şey olmuş gibi bir anda da şeyden kesildi. Yani bütün reklamlarda falan vardı Mavi Şimşek. Ve aynı şekilde bütün o posterlerde falan hep ön plandaydı. Bir anda söndü yani, ben de anlamadım. Bir de bir yaşı da var Meryem Boz'un. Benimle yaşıt olması lazım. 31-32 yaşlarında herhalde. Tuğba da öyle. Aynı şekilde Tuğba da, Meryem de aynı şekilde. Bakalım, umarım, zaten filenin sultanlarında bir form düşüklüğü var. Onu biliyoruz. Normalde geçen seneki performans olsa olimpiyatlarda çok çok rahat altın madalya alırdı bu takım, ama evet, Fenerbahçe'de de oynadı ama Fenerbahçe'den geçen sezon işte gitti Bahçeli Evler'e. Fenerbahçe'de de bir anda kadro dışı kalmıştı. Bahçeli Evler'e geçti. Oradan da şimdi Sarıyer Belediye'ye geçti. Öyle bir yolculuk yaptı. Bakalım yani, Ebrar falan da kötü. Yani o geçen yılki Ebrar yok. Olimpiyatlarda özellikle gördük. Bakalım, bundan şimdi Milletler Ligi'nin fiksürü de açıklandı. Önümüzdeki aylarda başlayacak, ilkbahar aylarında Milletler Ligi. Bakalım, tekrardan umarım kızların şampiyonluğunu izleriz, yaşarız. Tabii her sene biz şampiyon olacağız diye bir şey yok ama kafalara oynamak önemli. Her zaman finale oynamak, finale yaklaşmak önemli. İşte o zaman o başarının devamlılığı o oluyor. Evet, Vargas kesinlikle, özellikle olimpiyatlarda kesinlikle ikinci tura kalamazdık. Çeyrek finale falan kalamazdık Vargas olmasa. Ne yazık ki böyle bir durum var. Sadece Vargas'ın üzerinden gidiyor şu anda. Meryem'den daha fazla aktif takımı taşıması istendiği için böyle bence. Meryem Boz böyle bir sporcu değil diyor Turhan Onozoğlu. Artık onu bilemiyorum. Ama Meryem Boz'un da kariyeri artık finish'e doğru gidiyor gibi hissediyorum açıkçası. Üzülüyorum da tabii, sonuçta biz filenin sultanlarının başarısıyla beraber bu isimleri tanıdılar ama biz şimdi sporun içinde insanlar olduğumuz için çok uzun yıllardır tanıyoruz hepsini. İlk çıktığı yıllardan tanıyoruz hepsini. Artık üzülüyorum da açıkçası birilerinin spor hayatı, mesela Djokovic diyorum, özür dilerim, Nadal artık tenisi bıraktı. Geçen bir buçuk ay önce falan son kez korta çıktı Nadal. Mesela o maçı da izledim. İnsan duygulanıyor ve bir yerden sonra da böyle Nadal'ı mesela ilk izlediğim maçları hatırlıyorum. Yaşımın da artık benim de geçtiğini, ben de mesela artık 30'ların yarısına doğru gidiyorum yani. Ve zamanın ne kadar hızlı aktığını hatırlatıyor. İşte Cristiano Ronaldo'lar, Messi'ler, Ronaldo'nun da Real Madrid'e transfer edildiği günü dün gibi hatırlıyorum. Ortalık ayağa kalkmıştı, kopmuştu. 99 milyon euro. 99 milyon euro öyle büyük bir paraydı ki, yani tarihteki en büyük transferdi zaten o Real Madrid'e geçtiği transfer ve
onun üzerine mesela Bellingham diyorum. Gareth Bale'ı 101 milyona almıştı Real Madrid. Hani onun da üzerine çıkmak için falan. Zaten Ronaldo ile başladı bu fiyatların uçması. Ama işte o günleri hatırlıyor insan. Ne çabuk geçti o yıllar. Geride kaldı. Mazi oldu hepsi. Selam, sonunda yakaladım ama yayın bitiyor. Fatih Özdemir. Yine de hoş geldin Havalı GT, hoş geldin. Sonunda yakaladım seni diyor. Teres. Valla yayın bitiyor. Haberlerin hepsini anlattım. Ercan üzüldü. Meryem iyi bir pasör çaprazıydı. Milli takımda çok başarılı maçlar oynadı. Kesinlikle. Umarım tekrar eski günlerine geri döner diyor. Valla inşallah döner diyorum ben de. Çünkü milli takım için önemli. Milli takımın tekrardan en güçlü noktalara gelmesi lazım. Voleybolcularda herkes Fenerbahçe kaptanı gibi değil. Balkan kökenli voleybolcular daha iyiler. Örnek Zehra Balkan kökenli diyor. Evet, çünkü şöyle bir şey var. Balkan kökenli insanlarımızın da genleri, vatandaşlarımızın genleri daha Avrupa genlerine yakın. Yani iri yapı, işte geniş omuz, uzun boy, daha güçlü kaslar. Bu nedenle daha uzun bir yapı, tam da bir voleybola özgü bir yapı oluyor. O yüzden benim de vardı bir arkadaşım zamanında Galatasaray altyapısında oynuyordu, bir voleybolcu arkadaşım. O da öyleydi. O aslında şöyleydi. Hem Balkan'da annesi de Mısırlıydı. Annesi de çok kalın omuzlu falan böyle bir kadındı. Kendisi hem uzun hem de geniş omuzlu bir kız olduğu için Galatasaray altyapısında yetişmişti o da, ama o da bir sakatlandı falan. Ondan sonra işte fiziğinin verdiği avantajla modellik yapmaya başlamıştı genç yaşlarda. Ama eğer o sakatlık olmasaydı muhtemelen o, benim için ismini vermeyeyim de tanınmış bir model bu arada. Sakatlık olmasaydı kesinlikle orada Filenin Sultanların arasında görürdük. Çünkü inanılmaz iyi bir voleybolcuydu. Yani izliyorduk o zamanlar biz de daha çocukken. Fiziksel durumlardan dolayı Balkan insanları daha uygun voleybola. Tabii benim de tanıdığım ne kadar Arnavut göçmen falan arkadaşım varsa hepsi uzun boylu benim gibi. Ben de 1.93 falan boyundayım. Benim de kökenlerimin bir kısmı Balkanlara dayanıyor. Bizim ailede de birçok kişi uzun. Öyle o yüzden sporcu yok ama uzunuz. Fiziksel durumlardan dolayı. Evet, teşekkür ediyorum. 92 kişiyiz. Çıkmadan herkes bir like'a basarsa, beğenilere basarsa çok sevineceğim. Lütfen yayını beğenmeden çıkmayalım. Gözünüze kulağınıza sağlık. Beni izlediniz, dinlediniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.